Merhabalar. Senin karşında Türkiye'nin 14. zengini duruyor Saadettin. Ben senin dergini, senin holdinginin bulunduğu mahalleyi satın alırım be. Hayatınızdaki bazı insanlar sizi çok mu yoruyor? Sürekli kendilerini anlatıp sizin hislerinizi umursamıyorlar. Narsistler her yerde. İş yerinde, arkadaş çevresinde, ailede. Bugün hayatımızda mutlaka bir şekilde karşılaştığımız narsist kişilikleri konuşacağız. Onları nasıl tanırız ve en önemlisi onlarla nasıl başa çıkabiliriz? Narsistik kişilik bozukluğu, kişinin kendini aşırı önemli görmesi, sürekli hayranlık beklemesi ve empati yoksunluğu gibi özelliklerle tanımlanır. Yani dünyada sadece o varmış gibi davranan insanlar. Mesela bir grup fotoğrafı çekildiğinizde kimsenin nasıl çıktığını önemsemeden sadece kendine bakan ve eğer kendi kötü çıktıysa o fotoğrafı sildiren insan vardır ya, işte orada biraz bir sinyal var. Bu narsist kişiler için birazcık daha bilinen bir tanım. Fakat çok da fazla bilinmeyen, benim ilk öğrendiğimde gerçekten şaşırdım, kendini başka türlü gösteren narsistler de var. Bu da aşırı verici olmak. Örneğin narsist kişi için karşısındakinin düşüncesi aslında kendi hayat tarzına ya da kendi benliğine hiç uygun değilse bile onu çok fazla onaylayıp ona arka çıkma eğiliminde olabilir. Ya da karşısındaki insan narsist kişinin hayatının akışına uymayan bir istekte bulunduysa bile narsist kişi ondan istenileni elinden geldiği kadar yapmaya çalışır. Peki bunun altında ne yatıyor? Bu söylediğim şeylere uzaktan bakıldığı zaman narsist kişi için ne kadar da sevgi dolu, ne kadar düşünceli, ne kadar iyi bir insanmış diye düşünülüyor. Fakat narsist kişinin bunları yapıyor olmasının sebebi iyilikten, güzellikten ya da insancılıktan kaynaklanmıyor. Narsist kişi bunları övgü ve ilgi beklediği için, karşısındaki açısından en iyi olmak için yapıyor. Toplumda oldukça fazla karşılaştığımız bu narsist kişiler, onlarda narsistik kişilik bozukluğu olduğu anlamına gelmiyor. Toplumun %1 ila %6'sı arasında görülüyor. Tabii bu oran farklı araştırmalara ve tanı kriterlerine göre değişiklik gösterebilir. Örneğin Almanya'da yapılan bir araştırmada narsistik kişilik bozukluğunun toplumda sadece %5 ila %1 arasında görüldüğü belirtilmiş. Ama narsist eğilimleri olan kişilerin oranı çok daha fazla. Biz de bu videoda kişilik bozukluğundan ziyade narsist eğilimleri olan kişilerden bahsedeceğiz. Nedir bu narsist kişilik özellikleri? İlk olarak sürekli onay ve ilgi bekleyen tiplerdir. Bu ilgiyi pasif agresif biçimde ya da biraz daha açık bir şekilde size ifade edebilirler. Doğrudan değil, dolaylı şekilde. Yani söylediğim gibi pasif agresif biçimde ilgi bekleyenlere örnek verecek olursak kişi Instagram'da şu tarz bir hikaye atar. Bazen insanlara fazla değer veriyorsun ama onlar seni hiç umursamıyorlar. 3 nokta. Neyse. Önemli değil. Gülücük. Bu arkadaşımızın beklentisine birisi yazsın. Ne oldu sana? Kim üzdü seni? Hani ilgi bekliyor ya. O yüzden. Eğer kimse mesaj atmazsa birkaç saat sonra bir tane daha story atılıyor. Gerçek dostluk böyle zamanlarda belli olur. 3 nokta. En sonunda doğrudan sitem eder. Beni önemseyen insanlar zaten yanımda. Gerisi umurumda değil. Ya da böyle kişiler küçücük bir olayı bile bir drama haline getirip dikkatleri üzerine çekerler. Böyle bir parmağı kesilir ufacık bir ayılıp bayılmalar filan. Kediler seni görünce yaranlar zannederdi. Bir de bunların Instagram versiyonu da var. Hayatının her anını abartarak paylaşan, sıradan şeyleri bile destan gibi anlatan kişilerdir. Mesela bir restorana gitmiştir, yemeğin fotoğrafını çekmiştir, altında bir açıklama. Bugün yine ruhumu besleyen bir gün. İspanya'dan gelen özel şefin elinden çıkan bu yemek damak çatlatan bir lezzet. Fark yaratanlar, fark edilenlerdir. Arama benim sinirlerim bozuldu. Zaten benim bu Instagram kullanımım da gün geçtikçe sıfır noktasına çok yaklaştı. Tabii bunun sebebi ben neden damak çatlatacak kadar lezzetli şeyler yiyemiyorum değil. Arkadaşlar ben evlilik çağına geldim. Bu sebeple de masadan bir eksiliyor dostlar. Kışın yüzük, yazın düğün paylaşımları görmek artık beni usandırdı. Tabii ki mutlu anlarınızı paylaşacaksınız. Ağlarken fotoğrafınızı atacak haliniz yok ya. Gerçi onu yapanlar da var da. Ama bence sadece maddi değeri olan bilmem kaç karatlık yüzüklerinizi onun bunun gözüne sokmanıza çok gerek yok ya. Yanlış anlamayın bu arada. Özeniyorum diye değil. Sadece sen benim arkadaşımsın. Ve beni yakın arkadaşları almışsın. Story'ni benim de görmeme izin veriyorsun. Çok teşekkür ederim. Tam sana karşı bir sempati besleyecekken sana görgüsüz demek istemiyorum. Seni böyle yargılamak yerine ben de Instagram mouse kullanırım dedim. Hele yazın
o düğünler hak yiyormuşum gibi geliyor. Düğünün 1. dakikasından 229. dakikasına kadar hakimim. Ve bir altın bile takmadım. Ayıp geliyor yani o bana. Bazen bu arkadaşlarıma dolar emojisi falan göndermek istiyorum. Hani sen sanalda bana izlettin düğünü, teşekkür ederim. Ben de sanalda sana dolarını takayım diye düşünüyorum. Ama sonra bu da olmaz, dalga geçiyormuş gibi geliyor. Yapmıyorum. Bir de bazı arkadaşlarım evliliğe kendilerini daha erken hazır hissedip daha erken evlendiler. Şimdi onlar çocuk safhasına geçti. Yaklaşık bir yıl önce storylere tıkladım. İşte sırayla akıyorlar, kim ne yapmış falan bakıyorum. Sonra bir arkadaşım vardır, bir gebelik testi, bir çubuk vardır. O çubuk çift çizgi ise bebek var gibi bir şey vardı sanırım. Ve çok affedersiniz, kadınlar bunun üzerine işiyorlar, sonra o çizgi beliriyor. Bir arkadaşım onu paylaşmış. O çubuğu hamile, onu gösteriyor. Bizim büyüklerimiz birkaç ay hamile olduklarını saklarlardı. Anne babalarından bile, aman bir şey olmasın diye düşünerek. Yani ne söyleyeceğimi de çok bilemiyorum. Çok güldüğüm bir story oldu. Hep takip ettim sonra. İyi bir Instagram kullanımı. Hamilelikten sonra attığı ilk post, bir hafta sonra falan attı tabii o postta. O da şöyle, bir elini beline koymuş. Arkadan belini destekliyor. Bir elini de karnına koymuş. 9 ay boyunca bütün fotoğrafları böyleydi. Ama mükemmel, mükemmel. Ben bayılıyordum yani. Girip ona bakıyordum. Kız mı erkek mi? Çocuğun adı ne olacak? Doğmuş mu? Hala daha da takip ederim. Bence başarılı. Neyse, burada biraz konuyu dağıttım da bana çok komik geldiği için anlatmak istedim. Diğer bir narsist özelliğimiz empati eksikliği. Bir narsist sizin duygularınızı anlamakta ve empati kurmakta oldukça zorlanır. Çünkü en önemli şey onun ne hissetti. Örneğin siz patronunuzla büyük bir kavga ettiniz. Ya kovuldunuz ya istifa ettiniz. Yani işsiz kaldınız. Tabii bunda yakın gördüğünüz bir arkadaşınıza gidip anlatmak istiyorsunuz. Arkadaşınız görece iyi şartlarda çalışan birisi olsa bile onun karşısına gidip derdinizi, tasanızı anlatmaya başladığınız zaman 5-10 dakika sonra fırsat bulur ve hemen sizin sözünüzü keser. Ve size şunu söyler. Ya benim iş arkadaşım Aleyna da benim o kadar fazla sinirimi bozmaya başladı ki. Gidiyor patrona yalakalık yapıyor. Beni kötülüyor. Patronla benim aramı açmaya çalışıyor. Bak ne güzel, böyle tiplerle uğraşmayacaksın. Bir süre dinlenmiş, kendine vakit ayırmış olursun. Oy ne güzel vallahi. Keşke ben de bir bahane bulup çıksam. Çünkü bak geçenlerde ne oldu? Ve 2 saat sonra. Muhtemelen siz kalkana kadar onun sözü bitmeyecek. Benim başıma da şöyle bir şey gelmişti. Herkesin yaşayabileceği kadar kötü bir gün yaşadım. Ve ağlıyorum. Hıçkıra hıçkıra ağlıyorum. O sırada da çok da yakın olmadığım ama arkadaş diyebileceğim birisiyle konuşmak istedim ve aradım. Söylediğim gibi üzgünüm. Hıçkıra hıçkıra ağlıyorum ve artık fazla sümükten sesim çıkmıyor. Çok belli ağladım. Zaten karşı taraf da açtığı gibi Beyza ne oldu sana? Sesin bozuk geliyor dedi. Bencillik yapmak istemem. Benim konum uzun, hissettiklerimi anlatmam uzun sürecek. Önce dedim sen nasılsın onu söyle. Sonra dedim ben anlatırım. Bakın 2-2,5 saat sonra telefonu aynen şöyle kapattım. Sonra zaten bir daha o kişiyle konuşacak kadar anlık hiç olmadım. Bir de o zamanlarda karşınızdaki insan da size sürekli olarak şunu söyler. Ya evet biliyorum uzattım, hani sen de kötüsün, seni dinleyeceğim ama şunu da anlatayım hemen sonra seni dinleyeyim. O şunu da anlatayımlar bitmiyor. Keşke bu kadar empati yoksunu olduğunu daha önceden anlamış olsaydım ama bu da kulağıma kocaman bir küpe oldu. Her hata bir tecrübedir deyip devam ediyoruz. Diğer bir özellikle manipülatif davranışlar. Bunlar günlük hayatta sizi en çok zorlayacak olan tiplerdir. Kendi çıkarları için sizi yönlendirmeye çalışırlar. Hatta sizin suçluluk hissetmenizi sağlarlar. Genellikle de kendi suçluluk duygularını kullanarak karşılarındakini manipüle etmeye çalışırlar. Yani bir narsist size sen bencil davranıyorsun diyorsa muhtemelen tam tersi doğrudur. Yani o bencil davranıyordur. Örneğin iş yeriniz bir davet verecek. Parti olabilir, akşam yemeği olabilir. Siz o ya da bu sebepten dolayı gitmek istemiyorsunuz. Ve kendinize yakın gördüğünüz ama bir yandan da narsist iş arkadaşınız size gelip şunları söyleyebilir. Davete geliyorsun değil mi? Bak ben sen geliyorsun diye geliyorum. Siz gitmek istemediğinizi belirtirsiniz ya da gerçekten başka bir işiniz de olabilir. Arkadaşınız hemen şunları söylemeye başlar. Sen hep böyle yapıyorsun. Ben beraber olmak istiyorum. Ben senin için gelecektim. İyi ben de gitmem madem. Ama beraber orada olalım istiyordum. Halbuki sizinle alakası bile yok. Cayır cayır o davete katılmak istiyor. Ve tabiri caizse yanına bir yaren arıyor. Sizi seçti. Sonra siz bunca ısrar yüzünden arkadaşınızı kırmak istemeyip davete giderseniz bir 10-15 dakika içinde kendinizi yalnız bulacaksınızdır. Çünkü o narsist arkadaşınız kendi network'ünün peşinde. Ya da manipülasyonun başka bir örneği. Bir arkadaşınız vardır ve genellikle de sizi kendi dertlerini paylaşmak için arar. Onun dışında da iletişiminiz yok denecek kadar azdır. Arar sizi ve ilk cümlelerinden bir tanesi şu olur. Sen de hiç arayıp sormuyorsun.
Sonra siz eğer arkadaşınızı kırmak istemiyorsanız ona bir cevap vermeye çalışırsınız. Ya da susarak onun haklılığını ilan etmiş olursunuz. Her ikisi de karşı taraf için önemli değil. Çünkü o amacına her türlü ulaşacak. Size dertlerini anlatacak. Yalnız hissetmeyecek. Yani manipülasyon narsist insanların en büyük taktiği. Ama siz farkındaysanız bir işe yaramaz. Diğer bir özellikler büyüklük kompleksi. Bunlar hangi konuda konuşulursa konuşulsun en iyi, en bilgili, en tecrübeli kendisi olduğunu düşünür. En iyisi benim. Bu yüzden asla eleştiriye açık değillerdir. Yolunda giden her şey onun sayesinde. Ama herhangi bir hatada hemen dış güçlere sıçratılır. Geçenlerde bir arkadaşım bana yaşadığı bir olaydan bahsetti. Birisiyle oturuyormuş, Serkan diyelim. Serkan'la arkadaşım oturup bir kavram hakkında tartışıyorlarmış. Tartışmak dediğimde şu, arkadaşım daha önceden o kavramı araştırmış ve Serkan'a da bunu anlatıyor. Serkan da şöyle bir tepki vermiş. Ay demiş ya böyle saçma şey mi olur bu demiş yanlıştır demiş. Aman demiş boş ver demiş. Boş boş işler bunlar demiş. Konuyu kapatmış. Birkaç gün sonra Serkan'ın arkadaşım tekrardan buluşmuşlar. Ve hani yaparız ya WhatsApp'ta kendimizle konuştuğumuz bir notlar kısmımız vardır. Serkan'ın WhatsApp'ında o notlar kısmını görmüş. Orada arkadaşımın bahsettiği kavram parantez içinde araştır yazıyor. Yani burada Serkan'ın amacı ne? Konuştukları sırada arkadaşımın çok da bilgili gözükmesini istemiyor. Bu yüzden de konuyu merak etse bile saçma deyip kapatıyor. Ama o konuyu araştıracak ve başka ortamlarda biliyor musunuz bakın bu var deyip kendi büyüklüğünü göstermiş olacak. Ya da bu büyüklük kompleksi kendini şu şekilde gösterir. 2 kişilik buluşmalarda ya da arkadaş grubuyla oturduğunuzda da oturduğunuz herkes çok alakasız. Birisi iş yerinden arkadaşınız, o onun spordan arkadaşıymış, ötekisi üniversiteden filan böyle 7-8 kişi oturdunuz diyelim ki. Nasıl bir sohbet olur? Ya bir fikir, bir düşünce ya bir plan orada paylaşılır ya da 2 kişilik gruplar halinde, 3 kişilik gruplar halinde kim neyden bahsetmek istiyorsa o şekilde konuşulan bir masa olur. Ama eğer o masada narsist birisi varsa böyle olmaz. Onun ilgi alanı neyse ne yapıp edip konuyu oraya getirmeye çalışır. Onun açtığı konudan başka bir konuya doğru gitmeye çalışırsanız ne yapar eder konuyu alıp tekrar kendi bildiği konuya getirmeye çalışır. Çünkü ne olursa olsun siz onun gölgesinde kalmalısınız. Şimdiye kadar çok kötü ve insanı yoran şeylerden bahsettik. Peki bunlarla nasıl başa çıkabiliriz? İlk olarak yapabileceğiniz şey sınırlar belirlemek. Eğer siz çizmezseniz bir narsist sınırları anlamaz. Çünkü sınırlar onları kontrol eden şeylerdir ve bundan hoşlanmaz. Bu yüzden sizin net sınırlarınızın olması çok önemli. Örneğin narsist arkadaşınızın ısrarıyla gittiğiniz davete gitmeyin. Evet, onunla da çok kötü olmak istemediğiniz için bazı bahaneler bularak gitmek istemediğinizi söyleyebilirsiniz. Ama bunun karşınızdaki için çok da önemli olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü siz onun ısrarıyla o davete gitmiş olsanız bile onun gözünde çok da bir anlam ifade etmiyor. Bir gün istediği küçücük bir şeyi bile yapmasanız hemen o yapmadığınız şeyle anılmaya başlayacaksınız. Ya da işi düştüğü zaman sizi arayıp sen de beni hiç aramıyorsun diyen arkadaşınız vardı ya. İşte ona bir ton açıklama yaparak istediğini vermeyip sen de beni arayabilirdin deyip konuyu kestirip atabilirsiniz. Bir diğer yöntem beklentilerinizi yönetmek. Narsist kişilerin değişmesini beklemek maalesef boşa kürek çekmek olabilir. Çünkü insanlar genellikle kendilerinde bir yanlış, bir eksik gördükleri zaman değişme çabasına giriyorlar. Ama narsistler zaten mükemmel olduklarını düşünüyorlar. Kişilik bozukluğunda bir narsistlik seviyesi varsa eğer bunun teşhisi ve tedavisi karmaşık olabilir. Çok uzun süreli bir psikoterapi sürecine ya da bir ilaç tedavisine gerektirebilir. Bu yüzden onların davranışlarını değiştirmek yerine siz kendi planınızı ona göre yapın. Tabii ki de zor bir gününüzde arkadaşınızla buluşup ona derdinizi anlatmak istemeniz çok doğal ama bunu beklemeyin. Çünkü muhakkak son birkaç hafta içinde o daha kötü hissedeceği bir olay yaşamıştır. Diğer bir yöntemimiz gri kaya yöntemi. Onlarla tartışmaya girmemek için bu yöntemi kullanabilirsiniz. Çünkü narsistler dikkat çekmek için her yolu denerler ve tartışma da bunlardan bir tanesi. Peki nedir bu gri kaya yöntemi? Onların tartışma yaratabilecek söylemlerine ilgisiz, duygusuz, sıkıcı şekilde cevaplar verin. Örneğin narsist birisi size gelip canım o kıyafet sende biraz değişik durmuş ama tabii sen bilirsin derse eğer siz de evet olabilir deyip konuyu kapatabilir ya da değiştirebilirsiniz. Ve mümkünse mesafe koyun. Bazı narsistlerden kaçmak mümkün değil. Aile gibi ya da çok eski bir arkadaşınız gibi. Ama mümkün olduğu kadar mesafe koymak en iyi strateji. Fazla yatırım yapmadan profesyonel ya da yüzeysel bir ilişki sizin için daha sağlıklı olacaktır. İş yerinizdeki bir arkadaşınız sizi sürekli manipüle ediyorsa tabii ki pasif agresif olmayın ama bu konuda yorum yapmamayı tercih ediyorum
istiyorum deyip mesafenizi koruyabilirsiniz. Başka bir arkadaşınız sizi sürekli küçük düşürmeye çalışıyorsa kademeli olarak onunla iletişiminizi azaltabilirsiniz. Ya da sevgiliniz sürekli sizi suçlu hissettiriyorsa oturup o ilişkiden ciddi ciddi çıkmayı düşünmelisiniz. Bazen en iyi mücadele o savaşa hiç girmemektir. Eğer narsist kişiler sizi gerçekten tüketiyorlarsa terapistlerden destek almak çok önemli olabilir. Yani narsist kişiler hayatımız için çok zorlayıcı olabiliyorlar ama onların farkında olup stratejik davranmak ruh sağlığımızı korumak için gerçekten önemli. Hayatınızda narsist biri var mı? Onunla nasıl başa çıkıyorsunuz? Yorumlara yazıp benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın diyorum ve beni buraya kadar izleyip dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.